hayal edin. İngiltere'nin unutulmaz asi prensesi, Kraliçe Elizabeth'in kız kardeşi, Prenses Margaret. Tahtın gölgesinde kraliyet kurallarına aykırı bir kalp. Prenses Margaret'in acıyla, aşkla, hüsranla, sırlarla ve skandallarla dolu trajik hayat öyküsünü izlemeye hazır mısınız? Efsane haber başlıyor. Bu Kraliçe 2. Elizabeth'in asi kız kardeşi Prenses Margaret'in hikayesi. Aşk uğruna kraliyete meydan okuyan, tutkularını bastıramayan ama sonunda kendi özgürlüğünün bedelini en ağır şekilde ödeyen bir kadın. Kraliçenin taç giyme töreninde bir subayın omuzundaki tüyü samimi bir şekilde silkeleyerek İngiltere kraliyetini magazinin ortasına düşürecek ve bu olay yıllarca sürecek tartışmaların, olayların fitilini ateşleyecekti. Yasak bir aşk, spot ışıkları altında yaşanan yalnızlık ve protokol zincirleriyle çevrili bir ömür. Gelin, kraliyet tarihinin en dramatik figürlerinden birinin, Prenses Margaret'in hayatının içine adım atalım ve gölgeleri birlikte takip edelim. 21 Ağustos 1930'da İskoçya'daki Glamis Kalesi yeni doğmuş bir bebek sesiyle çınlar. Bu bebek, İngiltere Kralı 5. George'un ikinci oğlu, York Dükü Prens Albert ve Elizabeth Bowes-Lyon'un ikinci çocuğudur. Ve bu sevimli bebeğe birkaç İskoç kraliçesinin ismi olan Margaret ve Orta Çağ'daki York hanedanının beyaz gülüne atıfta bulunularak Rose isimleri verilir. Margaret, dünyanın en ünlü ailesinde doğmuştu. 1910 yılında tahta çıkan dedesi, Kral 5. George, 500 milyon civarında nüfusa sahip bir imparatorluğu yönetiyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Avrupa'da Windsor Hanedanı ayakta kalan tek önemli Avrupa Kraliyet Hanedanı olmuştu. Kral George ve eşi Kraliçe Mary her şeyden önce İngiliz monarşisinin saygınlığını korumakla ilgilendiler. Kral 5. George muhafazakar kalmaya devam etti ve kraliyet ailesinin geri kalanından da muhafazakar ve geleneklere bağlı davranışlar bekledi. Margaret böyle bir ortamda büyüdü. Margaret'ın babası Prens Albert, kraliyet ailesinde Bertie olarak biliniyordu. Prens Albert'in konuşma bozukluğu vardı ve bu nedenle çok zorlu bir çocukluk dönemi geçirmişti. Kardeşleri ve babası konuşma bozukluğunu onun zeki olmadığını gösteren bir belirti olarak gördüler ve çocukluğunda onunla acımasızca alay ettiler. Bir rivayete göre abisini daha çok seven dadıları da onu sık sık çimdikleyerek fiziksel şiddet uygulamıştı. Sonuç olarak ağabeyi Edward'ın aksine içe dönük bir kişilik geliştirdi. İkinci oğul olarak kraliyet tacını takma gibi bir beklentisi yoktu. Ancak İngiltere tarihinde hiç beklenmeyen bir olay yaşandı. 1936 yılında ağabeyi Kral 8. Edward bir yıldan kısa süren hükümdarlığının ardından tahttan çekildi. Kral Edward, Amerikalı bir kadın olan Wallis Simpson'a aşık olmuştu fakat Wallis Simpson hem boşanmıştı hem de başka bir adamla evliydi. Ve böylece hiç umulmadık bir anda Margaret de taht sırasında 3. sıraya yerleşmiş oldu. Margaret'in annesi ise Elizabeth Bowes-Lyon'du ve saygın bir İskoç aristokrat ailesinden geliyordu. Elizabeth 1920'de York Dükü ona kur yapmaya başladığında 19 yaşındaydı. Başlangıçta onu 2 kez reddetti. Ancak sonunda 1923'te onunla evlenmeyi kabul etti. İçine kapanık, kocasının aksine York Düşesi kendine güvenen ve dışa dönük biriydi. Eşini 1926 yılında konuşma terapisti Lionel Locke'dan yardım almaya teşvik etti. Prens Albert
yavaş yavaş kekemeliğini yendi. Oscar ödüllü film The King's Speech bu olaydan ilham alınarak çekildi. Çiftin 2 kızı oldu. Gelecekteki kraliçe 2. Elizabeth 1926 yılında doğdu. 1930 yılında ise ikinci çocukları Margaret dünyaya geldi. Prens Albert kızlarının mutlu bir aile ortamında büyümesini istiyordu. Margaret hayatının ilk 6 yılını ailesiyle birlikte Piccadilly'deki Londra konağı ile Windsor'daki Royal Lodge arasında geçirdi. Düşes, kızlarının eğitimine geleneksel bir yaklaşım benimsedi. 1932'de İskoçyalı Marion Crawford'u genç prenseslerin mürebbiyesi olarak atadı. Mürebbiyeleri onlar üzerinde büyük bir etki yarattı ve onların ufkunu genişletti. 2 kız da yetişkinliğe erişene kadar 15 yıl boyunca kraliyet hizmetinde kaldı. Ancak 1950 yılında yayınlanan Küçük Prensesler adlı kitabında Elizabeth'i zarafet ve iyi karakterin örneği olarak ve Margaret'i de Elizabeth ile tezat oluşturacak vahşi ve dizginlenemeyen küçük kız kardeşi olarak tasvir ederek aileyle ilişkisini bozdu. Margaret bu kitabı kraliyetin güvenine ihanet olarak görse de Crawford'un anlatımında çok fazla gerçeklik payı olduğu söylenebilir. Prenses Margaret çok küçük yaşlardan itibaren törenlerde halkın önüne çıkıyordu. Margaret babasının kral olarak tahta çıktığında ise 6 yaşındaydı. Kral 6. George 12 Mayıs 1937'de kral olarak taç giydi. Babalarının tahta çıkmasıyla birlikte statüleri büyük bir değişiklik geçirdi. Elizabeth 1939'da anayasa tarihi dersleri almaya başladığında küçük kız kardeşi derslere katılmıyordu. Elizabeth ilgi odağı olduğu için Margaret kız kardeşine uygulanan katı disiplin kurallarına tabi tutulmadan daha dışa dönük büyüyordu. Bu gelişmelere ve kişiliklerindeki farklılıklara rağmen 2 kız kardeş hayatlarının geri kalanında birbirlerine yakın olmaya devam ettiler. Bu arada Eylül 1939'da 2. Dünya Savaşı patlak verdi ve bu olay bütün herkesin hayatını derinden etkiledi. Windsor Kalesi'ne taşındılar. Kraliyet çevrelerinde prenseslerin Kanada'ya tahliye edilmesi konuşulmasına rağmen anneleri Kraliçe Elizabeth buna karşı çıktı. Almanlar İngiltere'yi bombalamaya başladığında bile kral ve kraliçe Londra'da kaldı. Buckingham Sarayı vurulduğunda halkın büyük sempatisini kazandılar. Kızlar savaş boyunca Windsor'da kaldı ve prenseslerin yiyecekleri ve giysileri dayanışma göstergesi olarak karneye bağlandı. Savaşın sona ermesiyle birlikte her 2 prenses de ergenlik çağındaydı ve hayatlarında önemli rol oynayacak erkeklerle tanışmışlardı. Savaşın başında Elizabeth, kraliyet donanmasında görev yapan kuzeni Yunanistan ve Danimarka prensi Philip ile tanıştı. Kısa sürede ona aşık oldu. Windsor'da bir başka tanıdık yüz, 29 yaşındaki savaş pilotu, grup kaptanı Peter Townsend'ti. Townsend, Britanya Savaşı'nda kendini göstermiş ve 1944'ün başlarında kralın emir subayı olarak atanmıştı. Margaret o zamanlar sadece 14 yaşındaydı ve Elizabeth 1946 sonbaharında Prens Philip'in evlilik teklifini kabul etti. 1947 Şubat'ında Prens Philip ile nişanlandığı resmi olarak duyuruldu. 20 Kasım 1947'de Westminster Abbey'de gerçekleşen düğünü savaş sonrası ilk büyük kraliyet etkinliğiydi. Gelinin ve 7 nedimenin önünde tek başına yürüyen Prenses Margaret, zarif ve kendinden emin bir tavır sergiledi. Kız kardeşinin evliliğinin ardından artık dünyanın en gözde kadınıydı. Nereye giderse gitsin uluslararası basının ilgisini üzerine çekecekti.
Onun çekiciliği, güzelliği ve canlılığının yanı sıra genç prenses Christian Dior'un darbel, kısa etek ve yüksek topuklu ayakkabılarla karakterize edilen yeni görünüm koleksiyonunu benimseyerek kadın modasının lideri oldu. Savaşın hemen ardından Prenses Margaret, ülke çapındaki okullarda, hastanelerde ve hayır kurumlarında kraliyet görevlerini yerine getirdi. Aynı zamanda gece kulüplerine ve özel partilere gidip arkadaşlarıyla sabaha kadar dans ettiği için tartışmalara neden oldu. Söylentiler birçok erkek tanıdığıyla ilişkisi olduğunu iddia ediyordu. Eğlenceli görünüşünün altında meraklı ve entelektüel bir zihne, derin dini inançlara ve sadece en yakın arkadaşlarına kendini gösteren bir kırılganlığa sahip genç bir hanımefendi vardı. Babasının sağlığı giderek kötüleşmeye başladığı vakitler, Margaret, Balmoral'da 21. doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. O ve grup kaptanı Townsend birbirlerine aşık olmuşlardı. Townsend, prensesin yurt dışı gezilerinin çoğunda ona eşlik etmişti ve romantizm yıllar içinde yavaş yavaş gelişmişti. Townsend o sıralarda evliydi ve görevi nedeniyle eşinden sık sık ayrı kalıyordu. Kral, küçük kızının grup kaptanı Townsend'e ilgi duyduğunu hissetmiş olsa da bunun yakında geçecek gençlik aşkı olduğunu umuyordu. Bu sıralarda 6. George'a tümör teşhisi kondu ve 6 Şubat 1952'de Sandringham'da öldü. Ablası Elizabeth tahta çıktığını Kenya'da öğrendi. Dul annesi ise ana kraliçe olarak anılmaya başladı. Böylece yeni kraliçe Buckingham Sarayı'na taşınırken annesi ve kız kardeşi Clarence House'a yerleşti. Burası Margaret'in sonraki 8 yıl boyunca yaşayacağı ev olacaktı. Babasının ölümünden Prenses Margaret çok etkilendi. Hem Tanrı'da hem de Peter Townsend'de teselli aradı. Townsend anılarında ancak boşandıktan sonra Margaret ile birbirlerine olan aşklarını ilan ettiklerini yazdı. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninin sonunda Margaret Townsend'ın ayakta durduğunu gördü ve üniformasını okşadı. Bu samimi jest dedikoduları ateşledi ve uluslararası basın ertesi sabah haberi yayınladı. Başbakan Winston Churchill bu evliliğe karşı çıktı. Kraliçe isteksizce Townsend'ı 2 yıllığına yurt dışına göndermeyi kabul etti. Prenses, Margaret'in kendi isteğiyle evlenebilmesi için 25. yaş gününü beklemesi gerekiyordu. Böylece kraliçenin onayı olmadan evlenebilecekti. Bu sürede Townsend'e bağlılığını sürdürdü ve onunla sürekli telefonla iletişim halinde kaldı. Ancak 25. doğum gününü kutladığında Kraliçe Elizabeth parlamentonun baskısı ile kız kardeşine Townsend ile sadece sivil bir törenle evlenebileceğini söyledi. Eğer evlenirse ünvanlarından, taht haklarından ve kraliyet hanesinden aldığı gelirden vazgeçecekti. Margaret için bu düşünülemez bir şeydi. Margaret, asi kişiliğiyle tanınmasına rağmen görevi aşkın üstünde tuttu ve Townsend ile evlenemeyeceğine karar verdi. Bu davranışıyla halkın büyük sempatisini kazandı. Travmatik ayrılığın ardından Margaret sosyal olarak daha aktif hale geldi ve eğlence dünyasının içine daldı. Sık sık tiyatro ve sinemaya gitti, arkadaşlarıyla restoranlara ve kulüplere gitmeye devam etti. Onları Clarence House'a getirdi ve nadiren şafak sökmeden biten çılgın partiler verdi. Peter Townsend'in Prenses Margaret için olan tutkusu soğumamıştı ve çift birkaç kez buluştu. 1958'de artık birbirlerini göremeyeceklerine ve Margaret'in başka biriyle evleneceğine karar verdiler. Kırık kalpli Prenses Margaret, sanat, bale, tiyatro ve modaya olan ilgisini paylaşan, dışa dönük bir kişi olan fotoğrafçı Armstrong Jones'la görüşmeye başladı. Kraliçe ve ana kraliçe bu ilişkiden haberdar olduklarında şaşırmakla birlikte önceki olaylarda Margaret'e yaşattıklarından dolayı ilişkiyi onaylamak zorunda kaldılar.
Yapılan nişan duyurusu İngiliz halkı tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Düğün 6 Mayıs 1960'ta gerçekleşti ve televizyonda yayınlanan ilk kraliyet düğünü oldu. Tahminen 300 milyon izleyici, Margaret'in kraliyet ailesinin gözde modacısı Norman Hartnell tarafından tasarlanan ve nispeten sade bir gelinlikle kilisenin orta koridorunda yürüdüğünü izledi. Hartnell, Margaret'in minyon yapısına uyması için elbisenin süslemelerini özellikle minimumda tutmuştu. Life dergisi elbiseyi tarihteki en sade kraliyet gelinliği olarak nitelendirdi. Gelinlik şu anda İngiliz kraliyet koleksiyonuna ait ve Londra'daki Kensington Sarayı'nda kraliyet gelinliklerinin bir parçası olarak sergileniyor. Güzel, şık ve biraz da asi. Prenses Margaret işleri kendi bildiği gibi yapmasıyla bilinirdi. Bu da çoğu zaman kraliyet geleneklerini bozması anlamına gelirdi. Sosyete fotoğrafçısı ve çapkın Anthony Armstrong Jones ile evlendiğinde yüzyıllardır sıradan biriyle evlenen ilk prenses olmakla kalmayıp taç seçiminde de kuralları çiğnedi. Düğününde geleneksel olduğu üzere kraliyet koleksiyonundaki sayısız taçtan birini ödünç almak yerine Margaret yeni bir taç satın aldı. Baltimore tacı olarak bilinen tacı 4. Baron Baltimore'un torunundan 5500 sterline satın aldı. Sadece bir taç değil, aynı zamanda bir kolye ve 11 broş olarak da kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde bu taç, kocasının çektiği ve tacı takarak küvette poz verdiği o meşhur fotoğrafıyla özdeşleşecekti. Ölümünden sonra tacı, çocukları Earl Snowdon ve Lady Sarah Chatto tarafından yapılan bir açık artırmada 926.400 pound gibi inanılmaz bir fiyata satıldı. Törenin ardından yeni evliler hemen Karayipler'e balayına çıktılar. 1961 yılında Snowdon kontu ünvanını alan Armstrong Jones yeni çevresine uyum sağlamakta zorlandı. 3 Kasım 1961'de ilk çocukları David dünyaya geldi. Mayıs 1964'te ikinci çocuğu Lady Sarah'ı dünyaya getirdi. Dışarıdan görünenin aksine Snowdon'ların ikinci çocuklarının doğumundan önce ciddi evlilik sorunları ortaya çıkmaya başlamıştı. Başlangıçta karısıyla birlikte kraliyet görevlerini özenle yerine getirmeye çalışan Snowdon kontu birkaç yıl içinde çalışma odasında daha fazla zaman geçirmeye ve karısının akşam yemeği misafirlerini eğlendirmek için daha az zaman ayırmaya başladı. Kapalı kapılar ardında evlilikleri sorunluydu. 1965'te büyük yankı uyandıran bir Amerika Birleşik Devletleri turu yaptılar. Çift ayrıca Hollywood'u ziyaret etmek için de zaman buldu. Göz alıcı ama çılgınca eğlenen prenses, zamanının en büyük ve en ünlü aktörleri, yazarları, müzisyenleri, sanatçıları ve eksantrikleri arasında kendine yer edindi. Bir elinde sigara, diğer elinde viski bardağıyla Margaret, zengin bohem çevrelerinde dans ediyor, içiyor ve göz kamaştırıyordu. Hollywood, onun en kötü yanlarını ortaya çıkarmış gibiydi. Margaret mutsuzdu ve yalnızdı. Kocasıyla birlikte sık sık yurt dışında bulunan 35 yaşındaki Prenses Margaret yalnızlık krizleri yaşadı ve bunu yoğun sigara ve alkol tüketimiyle aşmaya çalıştı. 1966'nın başlarında Margaret, kızı Sarah'nın vaftiz babası olan aile dostu Anthony Barton ile kısa süreli gizli bir ilişki yaşayarak bu yalnızlık duygusundan kurtulmaya çalıştı. 1966'nın sonlarında ise Margaret bir ordu binbaşısı olan Robin Douglas Hume ile tutkulu bir ilişkiye başladı. Ancak 1967 yılının Mart ayı sonunda evliliğinin parçalandığına dair basında çıkan spekülasyonlar üzerine bu ilişkiyi sonlandırmak zorunda kaldı.
Douglas Hume ertesi Ekim ayında intihar etti. Her ne kadar kamuoyuna birliktelik imajı verseler de Margaret eşiyle birbirlerinden uzaklaşmaya devam ettiler. Özel hayatındaki çalkantılı döneme rağmen Margaret devlet törenlerinde yer almaya devam etti. Bunlardan biri 1969'da yeğeni Prens Charles'ın Galler Prensi olarak taç giyme töreniydi. 1969 yılının sonlarına doğru eşiyle aralarında artık neredeyse hiç iletişim kalmamıştı. Bu aşamada Margaret'in kocası boşanmaya hazırdı. Ancak boşanma konusu kraliyet ailesi için hala kabul edilebilir bir şey değildi. 1970 yılında prensesin hayatı zengin bir Galler ailesinden gelen 25 yaşındaki genç Roderick Llywelyn ile görüşmeye başlayınca tamamen değişti. Bu ilişki Kraliçe 2. Elizabeth'i ve ana kraliçeyi dehşete düşürüyordu. Margaret'in Llywelyn ile ilişkisi Şubat 1976'da ikili Mustik'le birlikte fotoğraflandıktan sonra nihayet kamuoyuna duyuruldu. İngiltere'ye döndükten sonra Prenses Margaret kocasından ayrıldığını açıkladı. Siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşandığı bir dönemde kraliçe istikrar ve kalıcılığı temsil ederken halk Prenses Margaret'i bencil, kibirli ve kaprisli bir kişilik olarak görüyordu. Hayatının son döneminde basının tüm eleştirilerine rağmen Margaret kız kardeşi ve ailesine bağlılığını sürdürdü ve çoğu zaman sağlığını tehlikeye atarak kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam etti. Margaret 1980'de Kasım ayında Ritz'te 50. yaş gününü kutlarken estetik ameliyat geçirip önemli ölçüde kilo vermiş ve yeniden eski formuna kavuşmuş görünüyordu. Kısa bir süre sonra sevgilisi Llywelyn başka birine aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini açıkladı. Bu ayrılık Margaret'in kendini duygusal olarak yalnız hissetmesine neden oldu. Margaret'in sevgilisinden ayrılmasının ardından yıllardır kardeşi kraliçe ile aralarında var olan gerginlikler azaldı. 1981'de yeğeni Prens Charles'ın Lady Diana Spencer ile evlenmesi Margaret'in hayatında önemli bir dönüm noktası oldu ve Margaret göz önünde olan yerini göz alıcı Galler Prensesi Diana'ya bıraktı. Artık Margaret eskisi gibi gözde prenses değildi. Magazinciler onun haberleri yerine bu genç ve güzel prensesin haberlerini yapmaya başladılar. 1980'lerin boyunca Margaret'in adı çeşitli erkek arkadaşlarla anılmaya devam etti. Ancak o yeniden evlenmeyi hiç ciddi olarak düşünmedi. Tüm özel sorunlarına rağmen Margaret 2 çocuğuna iyi bir anne olmaya devam etti. 1960'lar ve 1970'lerde Margaret sağlık sorunlarıyla da giderek daha fazla mücadele etmeye başlamıştı. Kız kardeşinden çok daha sağlıksız bir yaşam tarzı sürmüştü ve 1985'te sol akciğerinden kötü huylu olmadığı ortaya çıkan bir tümörün alınması için hastaneye yatırıldı. Kamuoyunun sigarayı bırakması yönündeki baskısına rağmen sigara içmeye devam etti. Bununla birlikte 60'lı yaşlarına kadar çekici kalmayı başardı, modaya uygun giyinmeye devam etti. Tarih kitaplarındaki yerinin bilincindeydi ve saygın biyografi yazarları ve tarihçilerle röportaj yapmaktan mutluluk duyuyordu. 1990'larda da yoğun bir program sürdürdü. Ancak bayrak daha genç nesil kraliyet üyelerine devredildiği için artık çok fazla ilgi çekmiyordu. Diana ve sevgilisi Dodi Al-Fayed Ağustos 1997'de Paris'te bir trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Margaret ilk aşkı Peter Townsend ile son bir kez daha görüşmek istedi. Kensington Sarayı'nda öğle yemeğinde buluştular. Peter 3 yıl sonra mide kanserinden öldüğünde Margaret cenazeye katılmadı.
Cenazeye Peter'ın dul eşi ve çocuklarına saygıdan dolayı gitmemiş olduğu söylendi. 1998'de Margaret, Mustik'te tatil yaparken hafif bir felç geçirdi. Bu felç onu hareket edemez ve depresif bir hale getirdi. Ertesi yıl Mustik'e son ziyaretinde banyoda geçirdiği bir kaza sonucu ciddi yanıklar aldı ve birkaç ay boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 2001 yılının başlarında geçirdiği bir dizi felç, basında ölüm döşeğinde olduğu yönünde haberlere yol açtı ancak hayatta kaldı ve Ağustos 2001'de annesinin 101. doğum günü kutlamalarına katılabildi. 9 Şubat 2002'de 71 yaşında hayata veda etti ve 15 Şubat'ta cenazesi yakıldı. Ne acı tesadüftür ki annesi ana kraliçe de birkaç hafta sonra hayatını kaybetti. Gerçekte Prenses Margaret'in hayatı kraliyet mücevherleri kadar parlak ama bir o kadar da kırılgandı. O, kendi kuşağının en özgür ruhu ama aynı zamanda sarayın en hüzünlü kalbiydi. Kraliyet protokolüne baş kaldıran, aşkı için savaşan ama sonunda yalnız kalan bir kadının hikayesi bu. Geride bıraktığı hikaye bize şunu hatırlatıyor. Ünvanlar unutulur ama bir kadının özgürlük tutkusu asla silinmez. Margaret'in gölgesinden yansıyan bu ışık hala İngiltere kraliyetinin duvarlarında parlamaya devam ediyor. Ve bazen kraliyet tarihinin en derin izleri gölgelerde kalan bir prensesin kaleminden yazılır. Eğer Prenses Margaret'in hayatı sizi de benim kadar etkilediyse, videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve yeni kraliyet hikayelerini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tarihin gölgelerinde kalmış başka bir hayatı birlikte keşfedeceğiz. Hoşça kalın.